Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat. Artık ben de işsizler kervanına katılmış durumdayım. Çok yakın zamanda, yani şuradan bir ay önce işten çıkartıldım. Videosunu çekmeye zaman bulamadım. Daha yeni çekiyorum. Çünkü işten çıkartılmadan önce bir tatil falan yaptım. Şimdi bunları size teker teker anlatacağım. Hatta yani işsiz kalınca nasıl bir işlemler oluyor, ne yapıyoruz Danimarka'da biz? Yani daha önceki videolarımı seyredenler bilir ki ben bu iş yerine girmek için bayağı bir uğraştım ve sonunda girdim. Girdiğimde patronumla aram çok iyiydi. Yani hiçbir sorunumuz yoktu. Bir iki üç ay böyle geçti. Yani patron bir yerlere falan gitmek istediği zaman benden rica ediyordu. Beni oraya götürür müsün falan diyordu. İşte ne bileyim bazı özel işleri bana veriyordu. Ama bizim patronun amacı başkaymış. Yok, beni şey yapmayacak. Amacı başka dediğim şöyle. Patron benden diğer işçileri rapor etmemi istiyor. Yani muhbir olarak kullanmak istiyor beni. Bu da benim tabiatıma ters. Yani ben daha hiçbir iş yerinde bir arkadaşımı özellikle patronlara karşı kullanmadım, kullanmam. Onlarla özel bir problemim varsa da kendim halletmeye çalışırım. Hatta varsa bir bana polim yaptılarsa onlardan intikamımı da kendim alırım yani. Hiç öyle matronlara ihtiyacım yok. Baktı benden böyle bir şey yok. Muhbirlik falan yok. Ondan sonra yavaş yavaş gözden düştük. İşte ilk 6 ay güzel geçmişti. Ondan sonra yani benim yaptığım en iyi işi aldı benden başkasına verdi. Ondan sonra beni başka bir yere yolladı. Baktı orada da çok memnunum ve o işi de seviyorum. Oradan aldı daha bir başka yere verdi. Dedim işte masa işi vardı. Masada paket falan şey yapıyorduk. Ayırıyorduk. Gelen malları kategorize ediyorduk. Oraya aldı. Ve sonra tabii ki aramızda problemler çıkmaya başladı. Yani suratım soğuk gözükse de insanlarla benim ilişkim iyidir. Herkese iyi davranırım. Yani bana nasıl davranılmasını istiyorsam ben de insanlara o şekilde davranırım. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederim özellikle. Yeni girenlere çok yardımcı olurum. O işte tutunabilsinler diye. Bu da benim 8 yıllık liderlik yaptım. Yani ustabaşılık yaptım. Buradaki alışkanlıklardan geliyor. Neyse işte yavaş yavaş ben hani insanlarla onlara yardımcı oluyorum, kuralları falan anlatıyorum. Bu benim patronun hoşuna gitmiyor. Ve şimdi bir de şimdi bir iş yerinde Danimarka'da şöyledir. Bir iş yerinde 15 kişiyi geçtikten sonra mı yoksa tam hatırlamıyorum sayısını. Bir sayıyı geçtikten sonra sendika temsilcisi olması gerekiyor. İşçiler aralarında bir tane sendika temsilcisi seçmeleri gerekiyor. Bizim bu iş yerinde sendika temsilcisi yok. Yani benim girdiğim iş yeri daha önceden küçük bir iş yeriymiş, işletmeymiş ve yavaş yavaş büyümüş. Ama mantıken büyümemiş. Yani mantık olarak hala küçük. Onun için de zaten müşteri kaybettiler. Tabii müşteri kaybedince yani bizim işlerin %40'ı gitti. %40'ı gidince işçi çıkartılacak oldu. Ha, tabii ben de sivri başlıyım ya. Hani sendikalardan bahsediyorum, kurallardan bahsediyorum. Hani işçiler de bana destek çıkıyor veya benden yardım istiyorlar ve destek çıkıyorlar. Ve tabii ki hani sendika temsilcisi falan olayım falan konuşuyoruz işte arkadaşlarla. Ama tabii ben muhbir olmadığım için benim yerime başka muhbir çok kolay buldu. Ve bu muhbirler de hemen gidip patrona bizim bu sendika konularını falan ötmüşler. İş yerinde müşteri kaybedince işçi çıkarmak zorunda kaldılar. 2-3 kişi çıkartılacaktı. Bunlardan birisi de tabii ki ben, Suat yani. Çünkü neden? Sivri başlıyım. Kuralları biliyorum.
Onun için yani işlerine fazla gelmedi bu. Bana 3 yıl sonra çıkışımı verdiler. Hiç umurumda değildi. Ama bazı haksızlıklara karşı da sesimi çıkartırım. Yani sadece kendi hakkımı değil, başka işçilerin hakkını da korumaya kalkıyorum. İşte hani sana ne değil mi? Yani çalış, kendi işine bak. Herkes ne yaparsa yapsın. Neyse. Yani herkese yardım etmeye çalışıyorum tabii ki. Yani bakıyordum işte ne bileyim hastalık parasından bahsediyorlar. Bizim iş yerinde mesela 2 saat bir doktora gidebilme imkanı var. Bu kuralları bildiğim için bunları anlatıyordum bu yeni gelenlere falan. Hani doktora giderken biz ne yapacağız işte doktora gideceğiz. İzin mi almamız lazım, tatil mi almamız lazım yoksa 2 saatin paramız kesilecek. Yani ama bu iş yerinin kuralları böyleydi. Yani 2 saat gidip gelebiliyordum doktora. Bunları falan patron bizlere açıklamıyor veya yeni girenlere açıklamıyor. Ben bunları falan açıkladığım için tabii hoşlarına gitmiyor. Tabii beni çıkardılar ve benle beraber 2 kişi daha çıkardılar. Şimdi kurallar şöyle. 6 ay çalışmışsan 14 gün önceden ihtar vermeleri lazım. Bir yıldan sonra galiba ya da 1,5 yıldan sonra mı ne 28 güne gidiyor. 3 yılı geçtikten sonra da 3 ay ihtar vermeleri gerekiyor. Bunlar tabii hani beni de fazla şikayetçi olmasın, şey yapmasın falan diye 28 gün benim ihtar zamanım. Bana 3 aylık ihtar veriyorlar. Yani 3 ay önceden bildiriyorlar çıkacağımı. Tabii ben biraz şey yaptım. Dedim hani beni çıkarıyorsunuz da beni çıkarmadan önce 4 tane de işçi almışlardı. Ama tabii bu haberi almadan önceydi bu 4 tane işçi. Dedim hani onlar sonradan girdi onları falan çıkardım dedim. Sinirlendim şey yaptım. Yani zaten patron bana psikolojik baskı uyguluyordu. Aslında bu çıkışı aldığıma biraz da sevindim. Yani şey yapmadım. Çünkü zaten o çıkışı almadan bir hafta önce ya çok sinirlenmiştim. Böyle çıkacağım edeceğim falan diyordum. Sonra bir tane roman arkadaşımız vardı orada. Dedi işte bayağı iyi samimiyiz. Hanımefendi dedi işte dedi ya dedi hiç kafaya takma dedi. Çıkış alasıya kadar dedi çalış dedi. Niye şey yapıyorsun kendini bırakma falan dedi. Ben de tamam dedim. Bir hafta sonra da çıkış verdiler. Yani versinler. Onun için hiç şey yapmadım ama e, artık o çıkışı aldıktan sonra da orada çalışmak canım istemedi. Çıkışı alır almaz hastalığa ayrıldım. Dedim ben dedim 3 ay hastalık yaparım giderim. Tabii benim içeride de bir haftalık mesaim var. E, işte 2 ay hastalık yaptım. Hastalık yaparken de kurallar şöyle. Yani ilk hastalığa ayrıldığında ilk 3 gün içinde doktor raporu isteme hakları var. Bizim firma her zaman istemiyor. Özellikle benden bu sefer hiç istemedi. Çünkü biliyorlar benim neden hastalık yaptığımı da biliyorlar. Patronla geçinemediğimi de biliyorlar. Geri dönmemi istemedikleri için öyle rapor falan da istemediler. İlk 2 ayı maaşını yani hastalık parasını alırken iş yeri veriyor ama iş yeri bunun %10'unu mu %20'sini ne belediyeden alıyor. Tabii belediye de bize soruyor neyin var neyin yok falan. Belediyeye açıklamak zorundasın. Yani neden hastalık yaptığını ve bu hastalıkta tedavi görüyor musun, görmüyor musun? Buna göre hani uzun hastalıksa bunları bildirmen gerekiyor. Tedavi görmen gerekiyor hatta varsa tedavisi. İş yeri doktor raporu istemeyebilir ama belediye isteyebiliyor. Onun için tabii hemen bizim bireysel emekliliğimiz var. Böyle yatırıyoruz her ay. O bireysel emeklilikte bir de ayrıyeten sağlık paketimiz var. Bu sağlık paketinin içinde de 10 seanslık psikolog yardımı olduğunu biliyorum. Çünkü daha önceden bazı arkadaşlarım bunları kullanmıştı. Tabii dedim ben hastalığı stresten yaptığım için bana psikolog lazım. Hemen telefon ettim bu yere. Dedim işte ben dedim patron bana böyle böyle baskı yapıyor. İş yerine gidemiyor. Gittiğim zaman dedim kendimi kötü hissediyorum. Mide krampları falan giriyor dedim. Bana hemen dediler tamam dediler sana psikolog gerekiyor dediler. Ve bana bir psikolog tahsis ettiler. Böylece belediyeye de tedavi gördüğümü kanıtlamış oldum. Ve belediye de benim hastalık paramı ilk 2 ayda veriyor. İlk 2 ay yüksekten alıyorsun. Çünkü işveren veriyor. Sadece %10'unu belediye veriyor maaşın. Ama 3. ayda sadece belediye veriyor. Bu da %10 kesik veriyor. Yani %90 maaş alıyorsun.
Yani daha düşük alıyorsun 3. ayda. Ama ben işte nedense böyle hani aylak kalınca günleri sapıtmışım, ayları sapıtmışım. 2 ay hastalıktan sonra 3 ay hastalık yaptığımı zannettim. Hani bir de içeride bir hafta mesai var ya. Hani dedim 3 ay oldu. Bir de bir hafta mesaim var. Benim çıkışıma da dedim bir hafta var. Dedim ben dedim hastalıktan ayrılayım. Hastalıktan ayrıldım. İş yerine telefon ettim. 2 gün sonra telefon ettim. Dedim işte dedim benim dedim içeride bir hafta var. Ben dedim o bir haftayı e, şey yapmıyorum parasını almayıp o bir haftanın tatil kullanmak istiyorum dedim. İş yerini insan kaynaklarıyla konuşuyorum. Bana dediler biz o bir haftayı dediler verdik. Senin artık orada içeride bir haftalık paran yok. Aslında senin işe gitmen gerekiyordu. Sen gitmedin işe. Yok dedim gitmedim. Ben dedim bir haftam var diye dedim. Gitmedim dedim. O zaman dedim ben dedim yarın işe gideyim. İnsan kaynakları da biliyor benim patronla aram iyi olmadığını. Hemen direkt dedi şey dedi biz dedi geri kalan dedi senin bir ay ve bir hafta zamanın var dedi. Geri kalan zaman dedi tatil olarak yazalım buraya dedi. Sen tatil parası al gelme işe dedi. Yani işe beni kabul etmediler. Tamam dedim. Gelmeyeyim dedim. Ve o bir ayda zaten malumunuz videolarımı seyrettiyseniz ve seyretmediyseniz de seyredebilirsiniz. Türkiye'ye tatile gittik yeğenimle. Ve bir ay yani 3 haftada Türkiye'de tatil tuttuk geldik. Şimdi iş bulma kurumuna yazıldım. Şimdi şeyden işsizlik sigortasından alacağım paramı. İşsizlik parası alacağım. Burada da şöyledir. Biz normalde buraya ayda 67 euro kadar yani 500-600 kron kadar para ödüyoruz. Ve ilk üye olanlar bu işsizlik kasasına yani işsizlik kasası diyorlar, AK'sı diyorlar. Buraya ilk üye olanlar hemen hemen 2,5 yıl çalışma mecburiyetindeler. Ondan sonra saatleri doluyor ve ondan sonra hak kazanıyorlar. Para almaya 2,5 yıl sonra işsiz kalırlarsa. Ama daha önceden üye olmuşsam ben gibi mesela daha önceden üye olmuşum ve haklarımı kullanıp tekrar işe girdiysem 1,5 yılın içinde tekrar benim saatlerim doluyor. Ve ben saatlerimi doldurdum. 3 yılın içinde zaten saatlerimi çoktan doldurmuştum. Ee, şurtlar var tabii ki. En az haftada 2 iş başvurusu yapacaksın. Bu şartlardan birisi yani iş bulma kurumunda CV'nin görünür şekilde durması gerekiyor. Ve çalışmak istediğin bölümleri nerelerde çalışmak istiyorsun? İşte forklift mi sürmek istiyorsun? Yoksa doktorluk mu yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan artık onları oraya yazıyoruz. Bütün her şeyi doldurduk. Ve çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ondan sonra işsizlik parası almaya hak kazanıyoruz. Bu ay benim ilk işsizlik parası alacağım ay olacak. Şimdi işi kendim bırakmış olsaydım, hani dedim ya işi bırakmak istiyordum bir hafta önce falan. İşi kendim bırakmış olsaydım bana 14 gün, 3 hafta galiba, 3 hafta karantina veriyorlar. Yani 3 hafta para alamıyorum. Ceza veriyorlar işi kendim bıraktığım için. İş yeri çıkışımı verdiği için ceza almadan e, bu dönemi atlatacağım. Ama şöyle bir şey var. Mesela hastalık yüzünden, çok hastalık yüzünden veya işimi yapmadığım için veya hırsızlık yaptığım için falan kovulursam gene bu 3 hafta cezayı veriyorlar. Ama bu iş yerinin beni kovma sebebi, yani çıkışımı verme sebebi, kovumu biraz kaba geliyor ama yani benim çıkışımı verme sebebi işin azalmasındandı. Yani müşteri kaybetti onun için verdi. Cezasız çıkış aldım. Hatta bana çıkış verdikleri için bu işsizliğimin ilk 4 gününü onlar yani işveren ödeyecek. İş yeri ödeyecek bana. İşte arkadaşlar şimdi ne yapacağım? İş arıyoruz. Yani iş bulmak zor değil. Danimarka'da iş bulmak kolay. Hatta ben e, iş bulma kurumuna üye olduğum ilk hafta bana 2 iş yerinden telefon geldi. Yani benim aradığım iş yerlerinden değil, aramadığım iş yerlerinden telefon geldi. Hatta birini kabul etmek istedim. Ama şartlarımız anlaşamadık. Olmadı. Dediler işte akşam işi açılacak bizim. Akşam işine isteriz seni. Çünkü benim çok doktor ve hastane kontrollerim var.
Onun için işverenin hoşuna gitmedi bu ve o iş olmadı. İşe arıyoruz. Bulmak zor değil, dediğim gibi. İşçi eksikliği var Danimarka'da. Boşta işçi gördükleri zaman aç hayvanlar gibi hemen atılıyorlar üstüne. Şimdi boşta ne yapacağım? Ya arkadaşlar, Danimarka'da işsiz kalmak o kadar zor bir şey değil zaten. Hani benim alacağım para, şimdiki alacağım paradan 2000 düşük olacak. Yani zaten maaşım yüksekti benim. Hiç problem değil. Yani 4000 kron birikinti yapacağıma 2000 kron birikinti yapacağım. Yani eksiğim olmayacak. Yani gene aynı yiyeceğim, giyeceğim. Onun için Danimarka'da işsiz kalmak problem değil. Zaten sağlığımızla devlet uğraşıyor. İşsiz kaldığımızda devlet uğraşıyor. Bugün benim işsizlik kasasından işsizlik parası alamamış olsaydım devlet bana sosyal yardım yapacaktı. Tabii sosyal yardım daha düşük. Onun için hani orada geçinmesi daha zor oluyor. Yani Danimarka'da şu an hem iş arıyorum. Ne yapabilirim bu durumda? Bak, hiç sorun değil. Resim yapabilirim. Bilgisayarda programlama falan yapabilirim. Yani bir sürü hobilerim var. Onları yaparım. Ve iş çıktığında da gider çalışırım. Sorun olmaz Danimarka'da. Eğer Danimarka'da ikamet eden arkadaşlar varsa aranızda ve bu süreçleri merak edip yardıma ihtiyaçları varsa onlara da seve seve yardım edebilirim. Yorumlara yazarsınız bilmek istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi. Size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bir başka bilgi almak isteyenler de yorumlara yazabilirler. Arkadaşlar, bu videom da buraya kadar. Bu videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşça kalın.